Elinizin üstüne bir arı konduğunda o minik kafanın içinde tam olarak ne döndüğünü hiç merak ettiniz mi? Bu soru bilim insanlarını onlarca yıldır büyülüyor ve cevap inanılmaz. Bir bal arısının beyni yalnızca 1 milyon nörona sahip. İnsan beynindeki nöron sayısıyla kıyaslandığında bu astronomik bir fark gibi görünüyor. Ama hikaye burada bitmiyor. Bu minik beyin, navigasyon, iletişim, öğrenme, hafıza ve sosyal karar alma gibi son derece karmaşık görevleri başarıyla yerine getiriyor. Boyut her şey değildir ve arılar bunu kanıtlıyor. Önce arı beyninin anatomisini anlayalım. Arı beyni 2 büyük optik lobdan oluşuyor. Bu loblar görsel bilgiyi işliyor. Görme sistemi tüm beynin büyük bir bölümünü kaplıyor. Mantar cisimciği denen bölge ise arının öğrenme ve hafıza merkezi. Bu yapı, böcek beyninin en karmaşık bölgesi olup insan hipokampüsü ile işlevsel benzerlikler taşıyor. Anten lobu ise koku işlemenin merkezinde yer alıyor. Arılar kokuyu o denli iyi algılıyor ki araştırmacılar onları patlayıcı, kanser hücresi ve hatta virüs tespit etmek için eğitebildi. Peki bu küçük beyin bu denli güçlüyse bunu mümkün kılan nedir? Cevap, beyindeki bağlantı yoğunluğunda saklı. Nöron başına düşen bağlantı sayısı orantısız derecede yüksek. Aynı zamanda arı beyni insan beynine kıyasla çok daha az enerji harcayarak çok daha yoğun bilgi işliyor. Bu verimlilik mühendislik açısından henüz ulaşılamamış bir düzey. Şimdi gelelim arıların en ikonik özelliğine, salınım dansına. Carl von Frisch 1973 yılında Nobel ödülünü tam olarak bu dansı çözdüğü için aldı. Bu dans bir dil, tam anlamıyla bir koordinat sistemi. Bir işçi arı zengin bir nektar kaynağı bulduğunda kovana döner ve dans etmeye başlar. Bu dans hem kaynağın yönünü, hem mesafesini, hem de kalitesini diğer arılara aktarıyor. Dansın düz koşu kısmının açısı, güneşe göre nektar kaynağının yönünü gösteriyor. Dansın süresi ise kaynağın mesafesiyle doğru orantılı. Bu sistem gerçek bir matematiksel dil. Üstelik arılar bu dans stilini öğreniyor ve çözebiliyor. Yeni kuluçkadan çıkan arılar ilk danslardan önce gözlem yapıp sistemi kavrayarak uygulayabiliyor. Bu sosyal öğrenme. Dans dilinin keşfi insanlığı şaşırttı. Çünkü sembolik iletişimin insana özgü olduğu sanılıyordu. Arılar ise soyut semboller kullanarak coğrafi bilgi aktarabiliyor. Bu büyük bir bilişsel yetenek. Şimdi arıların navigasyon sistemine geçelim. Bir arı kovanından kilometrelerce uçuyor, yüzlerce çiçeği ziyaret ediyor ve gündüz herhangi bir saatte doğrudan eve dönebiliyor. Nasıl? Arılar güneşi bir pusula gibi kullanıyor. Üstelik güneş hareket ettiği için iç saatleri sayesinde hangi saatte güneşin tam olarak nerede olduğunu hesaplayarak yönlerini düzeltiyor. Bulutlu havalarda güneş görünmüyor olsa bile arılar panik yapmıyor. Gökyüzündeki polarize ışık paternini algılayan özel göz hücreleri sayesinde bulutun arkasındaki güneşin konumunu sezebiliyorlar. Bunun yanı sıra arılar optik akış denen yöntemi kullanıyor. Uçarken yerli aralarındaki görüntü akış hızını hesaplayarak kat ettikleri mesafeyi ölçüyorlar. Yerleşik bir odometre gibi. Bu navigasyon sistemi o denli hassas ki araştırmacılar arıların küçük bir hata payıyla bile doğru noktaya ulaştığını defalarca belgeledi. GPS teknolojisi bile bu hassasiyeti yakalamakta zorlanıyor. Şimdi gelelim arı zekasının en şaşırtıcı bulgularından birine, yüz tanıma. Avustralyalı bilim insanları yürüttükleri deneylerle arıların insan yüzlerine öğrenebildiğini ve tanıyabildiğini kanıtladı. Arılar bu deneylerde doğru yüzü seçtiklerinde şeker suyu ödülü alıyordu. Yanlış yüzü seçince ise kinin tadındaki bir sıvıyla karşılaşıyordu. Arılar kısa sürede doğru yüzü ayırt etmeyi öğrendi. Dahası arılar bu yüzleri günlerce hatırlayabiliyor ve farklı ışık koşullarında bile tanıyabiliyor. Bu uzun süreli görsel hafıza böcekler için son derece olağan dışı bir özellik. Arılar yüzleri nasıl tanıyor? Holografik şablon eşleme denen bir yöntemle. Yüzün genel düzenini, oranlarını ve özelliklerini bir şablon olarak depoluyor ve karşılaştırıyor. Bu yetenek yüz tanıma için büyük beyin gerektirdiği şeklindeki uzun süreli bilimsel varsayımı tamamen yıktı. Karmaşıklık büyüklükle eş anlamlı değildir. Arılar bunu yeniden kanıtladı. Şimdi kovan demokrasisine geçelim. Bir arı kolonisi yeni bir yuva arayışına çıktığında karar süreci insanlığın en gelişmiş demokrasi sistemleriyle rekabet edebilecek düzeyde işliyor. Keşif arıları olası yuva yerlerini araştırıyor. Bulduğu yeri beğenirse kovanın etrafında dans ederek diğer arıları o yeri keşfetmeye teşvik ediyor.
Dansın yoğunluğu mekanın kalitesini yansıtıyor. Farklı adaylar için farklı arılar dans ediyor ve arılar diğerlerinin danslarını izleyerek fikirlerini değiştirebiliyor. Bu ikna süreci tamamen şeffaf ve gönüllülük esasına dayanıyor. Karar yeter sayıya ulaştığında, yani bir adayı destekleyen arı sayısı belirli bir eşiği geçtiğinde tüm kovan o noktada uzlaşıyor. Hiçbir lider emretmiyor. Konsensüs kendiliğinden ortaya çıkıyor. Princeton Üniversitesi'nden Thomas Seeley bu süreci onlarca yıl inceledi ve arı demokrasisinin çoğu insan toplantısından daha verimli çalıştığı sonucuna vardı. Bu gerçekten düşündürücü. Bu kolektif zekaya sürü zekası deniyor. Bireysel arılar sınırlı bilgiye sahip ama birlikte hareket ettiklerinde koloni adeta tek bir süper zeka gibi optimize edilmiş kararlar alabiliyor. Sürü zekası mühendislere ilham veriyor. Drone sürüleri, trafik optimizasyon algoritmaları ve hatta internet protokollerinin tasarımında arılardan esinlenildi. Doğa, mühendisliğin en büyük ilham kaynağı. Şimdi arı matematiğine geçelim. Çok yakın zamana kadar matematiksel düşüncenin yüksek zeka gerektirdiği ve böceklerin bunu yapamayacağı kabul ediliyordu. Sonra arılar sahneye çıktı. 2019 yılında yapılan RMIT araştırması arıların sıfır kavramını anlayabildiğini ortaya koydu. Sıfırı kavramak, sayıların soyut bir süreklilik üzerinde değerlendirilebilmesini gerektiriyor. Sıfır kavramının insanlık tarihine bakıldığında nedenli geç keşfedildiği düşünülürse, bir arının bu kavramı içgüdüsel olarak kavrayabilmesi gerçekten çarpıcı. Matematik evrensel bir dil mi? Dahası, arılar küçük sayı setlerini ayırt edebiliyor. Hangisinin daha fazla, hangisinin daha az olduğunu anlayabiliyor. Bu miktar kavrama yeteneği, matematiksel düşüncenin temel taşı. Arılar aynı zamanda soyut kavramları, yani üstünde aynı ya da farklı şekiller olan kartları ayırt etmeyi öğrenebiliyor. Bu temel mantık yeteneklerinin bir göstergesi. Tüm bu bulgular zekanın büyük bir beyinden değil, doğru yapılandırılmış bağlantılardan ortaya çıktığını gösteriyor. Allah'ın yarattığı her sistemde bu tasarım ilkesi göze çarpıyor. Şimdi arıların öğrenme hızına bakalım. Tek bir deneme bile yeterli olabiliyor. Arılar bazı görevlerde tek seferlik deneyimden öğrenebiliyor. Buna tek deneme öğrenmesi deniyor. Bunun yanında arılar gün içindeki farklı saatlerde hangi çiçeklerin açık ve nektar dolu olduğunu öğreniyor. Yani bir çiçek programı belleklerinde tutuluyor. Bir tür zaman temelli hafıza. Bu epizodik benzeri hafıza, yani ne, nerede ve ne zaman öğrenilebilmesi, bilişsel psikolojide insan belleğinin en gelişmiş özelliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Arılar bunu da yapıyor. Arılar ayrıca uyanık mıyız yoksa uyuyor muyuz diye sorulacak olsa uyku döngülerine sahip olduğu biliniyor. Uyku sırasında mantar cisimciklerinde hafıza pekiştirmesi gerçekleşiyor. Beyin her ölçekte benzer. Şimdi arıların renk görme sistemine geçelim. İnsan gözü kırmızı, yeşil ve mavi rengi algılıyor. Arılar ise mavi, yeşil ve mor ötesi ışığı görüyor. Yani insanın göremediği ultraviyole rengi görüyorlar. Çiçeklerin bazıları ultraviyole ışıkta çarpıcı desenler barındırıyor. Bu desenler arılara nektar kaynağının tam yerini gösteriyor. İnsan gözü bu kılavuzları hiç göremezken arılar tam hedefine uçuyor. Bu, Allah'ın arı ile çiçeği birlikte tasarladığının güzel bir işareti. Çiçek, arıyı çekecek işaretleri üretecek şekilde, arı o işaretleri algılayacak şekilde yaratılmış. Kusursuz bir karşılıklı uyum. Arıların dokunsal zekası da dikkat çekici. Petek gözlerini inşa ederken sıcaklık, viskozite ve yapısal stabilite gibi çok değişkenli bir problemin çözümünü içgüdüsel olarak gerçekleştiriyorlar. Altıgen şekli en az malzeme ile en fazla alanı kaplayan geometrik formdur. Arılar bu matematiksel optimumu eğitim almadan, hesap kitap yapmadan inşa ediyor. Bu mühendisliğin ötesinde. İnşaatın bir diğer mucizesi ise sıcaklık yönetimi. Kovandaki sıcaklık, larvaların gelişimi için belirli bir aralıkta tutulmalı. Arılar kanatlarını fan gibi kullanarak ya da ısı üretip dağıtarak bu dengeyi sağlıyor. Bu, termoregülasyon kolektif bir beyin gerektiriyor. Bireysel arı ne çok fazla ne de çok az ısınıyor. Tüm koloni bir bütün olarak optimumu biliyor. Bu, sürü zekasının başka bir tezahürü. Şimdi arıların sesi nasıl kullandığına bakalım. Arılar titreşim, vibrasyon ve kanat sesi aracılığıyla iletişim kuruyor. Bazı çiçekler yalnızca arının kanat titreşimiyle açılıyor. Buna baz tozlaşması deniyor. Arı bu titreşim frekansını tam doğru değere ayarlıyor.
Ne fazla ne eksik. Tam olarak çiçeğin tozunu serbest bırakacak rezonans frekansı. Bu hesaplamayı hiçbir mühendis öğretmedi ona. Şimdi belki de en derin soruya geliyoruz. Arıların bir tür bilinci var mı? 2016 yılında PNAS'de yayımlanan çalışma arıların temel bilinç belirtileri sergilediğini öne sürüyor. Araştırmacılar arıların olumlu duygusal duruma benzeri bir şey yaşayabildiğini gösterdi. Şeker suyuyla ödüllendirilen arılar belirsiz uyaranlara karşı daha iyimser tepkiler veriyordu. Negatif duygusal durum da gözlemlendi. Kovanları yapay bir yırtıcı saldırısına maruz kalan arılar belirsiz durumlarda daha kötümser tepkiler verdi. Duygu biyolojik bir gerçek gibi görünüyor. Bu bulgular arıların iç yaşamı olup olmadığı sorusunu açık bırakıyor. Bilim kesin bir cevap veremiyor ama bir şey kesin. Arılar yalnızca otomatik robot gibi davranmıyor. Esnek, bağlama duyarlı tepkiler veriyor. Arıları daha da şaşırtıcı kılan bir özellik, yeni araç kullanımı. Laboratuvar ortamında arılar, beceriklilik ve gözlem yoluyla normalde yapamadıkları görevler için araçları nasıl kullanacaklarını öğrenebildi. Bir deneyde arılar küçük bir topu yuvarlayarak hedef bölgeye getirmeyi öğrendi. Dahası bunu başka bir arının gösterisiyle gözlemleyerek öğrendiler. Sosyal öğrenme ve taklit bir arada. Bu tür gözlemsel öğrenme ve taklit, yüksek bilişsel işlev gerektiriyor ve daha önce yalnızca memelilerde ve bazı kuşlarda belgelenmişti. Arılar bu listeye resmen katıldı. Arılar iletişimde başka bir şaşırtıcı özellik daha gösteriyor, hata düzeltme. Dans yanlış mesafeyi iletiyorsa ya da kaynağın kalitesi değiştiyse, arılar güncellenmiş dans yaparak bilgiyi revize ediyor. Bu öz düzeltme mekanizması, iletişim sisteminin ham refleks değil, esnek bir bilgi aktarım sistemi olduğunu gösteriyor. Doğruluk ve güvenilirlik, arı iletişiminin temel özelliği. Şimdi bir adım geri çekilip büyük resme bakalım. Tek bir arı ne kadar zeki ise, kovan bir bütün olarak çok daha akıllı. Bu dağıtık zeka modeli, yapay zeka araştırmalarının ilham kaynağı. Bir koloni yaklaşık 50.000 işçi arıdan oluşuyor ve her biri kendi özel görevini biliyor. Keşifçi, toplayıcı, bekçi, besleyici, temizleyici, havalandırıcı. Bu iş bölümü merkezi bir yönetim olmadan işliyor. Bu organizasyon modeli hiçbir CEO'nun yönetmediği ama son derece verimli çalışan mükemmel bir şirkete benziyor. Merkezi olmayan yönetim teorisi bu modelden ilham alıyor. Koloni kendisini tehditlerden de zekice koruyor. Arılar bir yırtıcıya karşı birden çok savunma stratejisi uyguluyor. Sürü hareketleri, alarm feromonları ve koordineli saldırı taktikleri. Hatta bazı arı türleri yırtıcı eşek arılarını kovan içine çekip üzerini kapatarak ısıyla öldürüyor. Bu savunma davranışının keşfedilmesi bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Bir arı stratejisti gibi. Bu davranış yalnızca Japon bal arısında görülüyor, Avrupa bal arısında görülmüyor. Yani bu yerel bir adaptasyon, bölgeye özgü problem çözme. Kültür mü, evrim mi? Tartışma sürüyor. Arıların hastalık yönetimi de etkileyici. Hasta arılar, propolis adlı antibakteriyel bir madde ile kovandaki petek gözlerini kaplayarak enfeksiyonun yayılmasını önlüyor. Beyin olmadan karantina. Dahası hasta bireyler bazen kovanı terk ederek diğerlerini korumak amacıyla kendini izole ediyor. Bu öz fedakarlık davranışı arıların bireysel değil, kolektif varoluşu önceliklendirdiğini gösteriyor. Şimdi arıların ekosistem içindeki rolüne geçelim. Dünya üzerindeki bitki türlerinin büyük çoğunluğu tozlaşma için arılara ve diğer böceklere bağımlı. Arısız bir dünya büyük ölçüde aç kalır. Albert Einstein'a atfedilen ve doğruluğu tartışmalı bir söz var. Arılar yok olsa insanlığın 4 yılı kalır. Gerçek ya da değil, bu fikir arıların önemini dramatik biçimde ortaya koyuyor. Tarım ürünlerinin büyük kısmı inek sütünden elma bahçelerine kadar geniş bir yelpazede doğrudan ya da dolaylı biçimde arı tozlaşmasına bağımlı. Bu bağımlılığın ekonomik değeri trilyonlarca dolar. Bu yüzden koloni çöküş bozukluğu, yani arı kolonilerinin gizemli biçimde yok olması tüm dünyada alarm zillerini çaldırıyor. Pestisitler, habitat kaybı ve iklim değişikliği suçlananlar arasında. Arıları korumak yalnızca çevre bilicinin değil, medeniyetin sürdürülebilirliğinin meselesi. Allah'ın kurduğu bu hassas dengeye saygı göstermek hem bilimsel hem ahlaki bir zorunluluk. Şimdi bal üretimine dönelim. Balın kendisi de bir mucize. 1 kilo bal üretmek için bir arı yaklaşık 4 milyon çiçek ziyaret etmeli ve binlerce kilometre uçmalı. Bunu ömrü boyunca yapar.
Bal, enzimler aracılığıyla nektar dönüştürülerek üretiliyor. Yapısı antibakteriyel, nem oranı enfeksiyonu önleyecek şekilde optimize edilmiş. Arılar kendi ilaçlarını da yapıyor. Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresinde bal arısı özellikle anılıyor. Allah, arılara çiçeklerden yemeleri ve Rabbinin yollarına uymalarını vahyettiğini bildiriyor. İçinden şifa olan bir içecek çıkıyor. Modern bilim bu ilahi işareti doğruluyor. Bal, yüzyıllardır yaralar için kullanılmış ve günümüzde tıbbi balın klinik çalışmalarda enfeksiyon tedavisinde etkili olduğu kanıtlanmış durumda. Arıların propolis üretimi de ayrı bir mucize. Bu reçilemsi madde antibiyotik, antiviral ve antifungal özelliklere sahip. Arılar kovalarını steril tutmak için kendi ilaç fabrikalarını işletiyor. Arı sütü ise kraliçe arıyı diğer tüm arılardan farklı kılan madde. Aynı genetik yapıya sahip bir larva arı sütüyle beslenirse kraliçe olacak. Normal beslenirse işçi. Epigenetik bir mucize. Bu epigenetik program genin tek başına kader olmadığını gösteriyor. Çevre, besleme ve koşullar aynı DNA'dan farklı biçimler, farklı ömürler ve farklı işlevler doğurabilir. Kraliçe arı, işçilere kıyasla çok daha uzun yaşıyor. Birkaç yıl ile birkaç hafta arasındaki fark yalnızca beslenme farkından kaynaklanıyor. Bu boyutuyla arı kolonisi canlı bir biyoloji laboratuvarı. Tüm bu mükemmeliyetin ardında duran tasarımı bir an düşünelim. Milyon nöron, hassas navigasyon, matematiksel dil, demokratik karar alma, epigenetik kontrol ve tıbbi üretim hep bir arada. Bu kadar özellik, bu kadar küçük bir organizmada bir araya gelmiş. Tesadüf bu organizasyonu açıklayamaz. Her özellik bir diğerini tamamlıyor ve tüm sistem eksiksiz çalışıyor. Arılar bilim insanlarına şunu öğretti. Zekayı ve bilinci yalnızca büyük beyinlerle ilişkilendirmek yanlış. Evren küçük parçalarda büyük mucizeler barındırıyor. Bu Allah'ın yaratma sünnetidir. Bir sonraki sefer bir arı yakınınıza geldiğinde onu uzaklaştırmak yerine bir anlığına izleyin. O küçük gövdenin içinde evrenin en etkileyici mühendislik harikalarından biri çalışıyor. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Arılara saygıyla bakın, doğayı merakla keşfedin ve her küçük yaratıkta büyük bir bilgeliğin izini arayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.